Zeytin ağacı barışın simgesidir. Zeytin ağacı kültürün simgesidir. Zeytin ağacı varlığın simgesidir. Zeytin ağacı iyi havanın simgesidir. Zeytinyağı ben yaşamımda çok zevk aldığım, çok haz duyduğum bir hobi olarak alıyorum. Zeytin yağı ile iç içe olan bir aileden geliyorum. Ayvalıklıyım. Annem, büyük babam, dedem Sezai Ömer Madra Türkiye'de bu işin öncülerinden. Son 40 yıldır hayatımın büyük bölümü yurt dışında geçmesine rağmen Ayvalık'la olan bağlılığımı hiçbir zaman kaybetmedim. Uzak kaldığım vakit sevgim daha da arttı zeytinyağına, zeytinyağı ile ilgili olan her şeye, kültürüne ve o şekilde çiftçiliğe başladım. Fevkalade mutluyum ve hala da çok bu işten huzur duyuyorum. Herhangi bir davete gittiğim zaman artık tek hediye götürüyorum zeytinyağı. Çünkü bu götüreceğim başka bir hediyeden daha fazla makbule geçiyor. Zeytinyağı öyle bir şey ki bir hayat felsefesi. Yani aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir zeytin ağacının gri, yeşil, gümüş rengi, uzun yaşamı ve sağladığı binlerce fayda o kadar her şey özümseniyor ki bu zeytinyağının içinde. Dedim ki bir gün Alzheimer olursam ve kaybolursam beni Rusya'da aramayın. Zeytin ağacı olan bir ülkede bulun dedim. Yani beni oralarda bulun. Zeytinyağının esasında dünya çapında bir markası yok. Hızlı tüketim mamulleri gibi dünya çapında bir marka hegemonya kurmuş değil dünyada. Binlerce, yüz binlerce Akdeniz'den çıkan zeytinyağı markası var. Bunların çoğunluğu Yunanistan, ağırlıklı İtalya, İspanya'dan. Bu işin markalaşmaya en yakın tarafı da ne diye sorarsanız, İki isim, İtalya ve zeytinyağı. Çünkü insanların zihninde İtalyan zeytinyağı daha iyi zeytinyağıdır diye bir alıntı var insanlarda. O bakımdan da bunu çok iyi kullanıyor İtalya ve neredeyse İtalya markasıyla zeytinyağı markası birleşmiş vaziyette dünyada. Bir tüketiciye sorarsanız Amerika'da, Batı Avrupa'da zeytinyağının olmadığı ülkelerde derler ki size İtalya. İtalya eşittir zeytinyağı. İtalyanlar bir yerde hem kendi ülkelerinin hem kendi bayraklarının markasını makarna gibi zeytinyağı markasından fevkalade iyi özdeştirilmiş durumdalar. O bakımdan diğer bütün ülkelerin önünde duran engel bunu yıkmak. Kendileri de o ülkelerde Türkiye, Yunanistan, İspanya dahi bu ülkeler bir yerde İtalya'nın konumuna gelmek için daha epey çalışmaları gerekecek. Marka bir sözdür. İyi marka ise tutulmuş bir sözdür. O zamandan bir kültür vardı.
İnsanlar zeytin ağacı bir mal gibi değil, bir çocuğu gibi görürlerdi. Ve onları ağaçlarıyla beraber yaşarlardı, yaşatırlardı. Çocukları gibi bakarlardı ve verim çok çok daha iyiydi. Bence bu biraz da insanların ürüne bakışı, kucaklaması, sevmesi, onu iyi yaşatması için verdiğinin karşılığıdır. Katık nedir bilir misiniz? Doymak için ekmeğin yanına kullanılan zeytin tanesiydi. Bu ailenin kurtarıcısıydı. Orada işte çıkı açılır zeytin tarlasında. Sofrada ne vardır biliyor musun? Evde yapılmış ekmek, zeytin, bir soğan kırılır ve yenebilen öğlen yemeği budur. Ama insanlar çok huzurluydu, çok mutluydu. O zeytin meyvesinin toplarken, hasat ederken ağacının altında onlarla sanki ağaçlar da ailenin bir parçası gibi hasatı güle oynaya yaparlar ve festival havasında gelişirdi. Kolay gelsin. Hasatınız bereketli olsun. Siz de hoş geldiniz şefim. Toplayalım taşları, senin yarla benim yarmam ve arkadaşlarım. Minna yarim ayrılık kıvar, ya Allah güzel yarim ayrılık kıvar. Kuzu kol, sure deriz biz buna. İçini açıp iç pilav dediğimiz kuş üzümü, ciğer, çam fıstığı ve kara fırında etrafında patates, domates falan kara fırında ağır ateşte pişmiştir. Sizler için hazırladım. Hasatımıza buyurun. Ay gerçekten exceptional ya. İnanılmaz. Hiç bitsin istemedi. Çok heyecanlı bir süreç. Yeni bir deftere başlamış gibi. Henüz en başındayız yolculuğun. Şimdi bunlar sıkılacak, içinden doğanın mucizesi damlayacak. Doğa bir kez daha hayran bırakıyor kendine. Komili'nin bugün burada çiftçiyle, yerel halkla beraber yaptığı bu hasata tanıklık etmiş olduk.
Bu özenli iş gerçekten takdire şayan. Zeytinin de zaten mucizesi için söylenecek hiçbir şey yok. Her sene bir kez daha hayran oluyorum hasata. Birçok sanatçı ilhamını doğadan alır. Örneğin Van Gogh, zeytinlikler ve zeytin hasadı Van Gogh'un pek çok tablosuna konu olmuştur. Ve burada bu güzel zeytinlikte emekçi hanımların arasında gezerken o ilhamı ben de alabiliyorum. Ve bir kadın olarak zeytin hasadında kadın emekçilerin çalışmasından gurur duyuyorum. Atatürk'ün çok sevdiğim bir lafı var. Milli ekonominin temeli tarımdır. Ülkemiz bir tarım ülkesidir. Çiftçilerimiz ülkemizin pek çok şehrinde ailelerini çiftçilik yaparak geçindirir, çocuklarını çiftçilik yaparak okutur. Üstelik bunu yaparken ülke ekonomisine kattıklarının farkında bile olmazlar çoğu zaman. Çünkü gerçek çiftçiler aslında sadece çiftçilik yaparlar, ticaret yapmazlar. İşte bu yolculuğun son noktalarından bir tanesi de arkamda gördüğünüz bu tesis. Tam da bu tesiste çiftçinin ve emeğin sonu geliyor, zeytinyağının sofraya uzanan serüveni başlıyor. Zeytinyağı benim için sadece yemeğe lezzet katan bir malzeme değil, aynı zamanda büyük bir takıntı. Hele ki hasat zamanı geldiğinde ilk sıkılan zeytinyağının kokusu. O kokuyu alır almaz kendimi dedemin zeytin bahçelerine götürüyorum. Babaannem hasata toplanan ilk zeytinyağından enfes bir bulgur pilavı yapıyor ve çocukluğumu hatırlıyorum. Zeytin ve zeytin ağacı insanlık için büyük bir simge. Barışın simgesi, sevginin simgesi ve sağlığın simgesi. Zeytinyağını birçok farklı alanda kullanıyorum. Özellikle kızartmalarda, balıkları pişirirken ya da bazı marinasyonlarda. Aslında zeytinyağını nerede kullandığınız çok önemli değil. Önemli olan damak tadınıza uygun olması ve aromaların gerçekten sizi tatmin etmesi. Bence natürel sızma zeytinyağı kullanım alanı olarak son dokunuşlarda benim en çok favori olan ürünüm. Bir şef için en önemli şey aslında malzemenin kalitesidir. O yüzden kendi tadınızı aldığınız an ve sizi gerçekten tatmin ettiği an bence zeytinyağının kalitesi burada ortaya çıkıyor. Derler ki cennette iki ağaç vardır. İncir ve zeytin. İncir gerçektir, zeytin ise hayattır. Bütün sırlarımızı döktük ama kaldı son bir sır. O da tabii ki bu güzel zeytinyağını nerede kullanacağız? Ben çocukluğumdan beri zeytinyağına takıntılı bir şefim. Çünkü ailemde zeytinyağıyla büyüdüm. Bizim soframızın ve mutfağımızın vazgeçilmeziydi. Zeytinyağı gerçekten çok özel bir şey. Aslında zeytinyağı bir kelime ama bu kelime içinde bir dünya var. Zeytinyağı bir aşk hikaye. Zeytinyağı yapılması bir aşk. Zeytinyağı kullanması da bir aşk. İşte bu konuyla sadece aşk. Zeytinyağı her yemeğe tabii ki de kullanılır. Düşünsenize birçok Akdeniz ülkesi yüzyıllardır sadece zeytinyağı kullanarak bize enfes lezzetler sunuyor. Zeytinyağının derecesine gelince zeytinyağı diğer yağları çok yakın bir noktada 220 dereceye kadar gayet başarılı bir performans verir.
özellikle kızartmalar. Hele bir de bu ürünün bu toprağın ganimeti olduğunu düşündükçe zeytinyağı ve zeytinyağı yemekleri bu ülkenin en önemli değerlerinden biridir. Ayvalık'ta yerel halkla sohbetim sırasında çok daha önemli bir konuya değinmek istedim. Buradaki konu aslında zeytinyağının nasıl üretildiği. Şimdi bizi ağırlayan ve bu lezzetli yemekleri hazırlayan şeflerle zeytinyağı üzerine konuşmak istiyorum. Hoş bulduk. O süper gözüküyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şöyle geçeyim. Tamam. Şunları koyayım size. Buradaki her şey zeytinyağıyla mı hazırlandı? Evet, Çoğu hepsi şey. zeytinyağıyla yapılıyor. Ayvalık'a gelmişken özellikle yemeğe başlamadan önce güzel zeytinyağının tadına biraz bakmak istiyorum. Size zaten burada güzel ekşi maya ekmekleriniz var. Bu taş baskı olan, Evet. aslında en doğal yöntemle hazırlanmış zeytinyağı. Harika. Şimdi hangisinden başlamamız gerekiyor? Hepsi zeytinyağlı Bu sonuçta. Arap, hepsi zeytinyağlı. Hepsi zeytinyağlı. Arap saçı, bu da Şevketi Bostan değil mi? Tamam. Nasıl hazırlıyorsunuz bunu? Arap saçı şu anda tam zamanı zaten. Anason tadı var birazcık. Evet. Bu da Şevketi Bostan. Evet. Önce haşlıyor musun yoksa direkt hiçbir şey yapmadan tencerede zaten kendi suyunu sala sala pişiyor değil mi? İçinde sadece tuz var, başka bir şey yok galiba. Var mı başka baharat? Başka baharat yok. Tuz var, bir de zeytinyağı. Biz geleneklerimizi koruyarak ve gerçekten kültürümüzü yaşatarak gelecek nesillere zaten aktarabiliriz. O yüzden bu pişirme teknikleri, kullanılan ürünler, zeytinyağını nasıl kullandığımız gelecek nesillere de bence devam ettirilmeli. Bence siz burada yaptığınız muhteşem yemeklerle zeytinyağını nasıl hünerli ve ustaca kullanmanız bize çok ilham veriyor. Çok teşekkürler, harika. Biz teşekkür ederiz. Benim diyeceğim, kadim ağaçların korunması için yapılan projeye bir cevap gibi olsun. Siz Ayvalık'tayken bizim gözümüz arkada kalmaz. Mesela bu sırtımı dayadığım zeytin ağacı tarihe tanıklık etmiş bir zeytin ağacı. Tam 1100 yaşında. Osmanlılar da buradaydı, Selçuklularda da, hatta atamız zeytin ağacını koruma kanunu çıkardığında da bu ağaç buradaydı. İnsanların da yaş aldıkça bilgeliği ortaya çıkar, ağaçlar da öyledir. Ne kadar yaş alırsa o kadar sizi korur, kollar. Komili tam 140 yıl aşkın süredir zeytin ağaçlarına gözü gibi bakıyor. Dilerseniz hep beraber erken hasat zeytinyağının sıkım aşamalarını görelim. Kolay gelsin. Taş baskı, soğuk sıkım ya da filtresiz gibi zeytinyağı türlerini duymuşsunuzdur. Biz şimdi erken hasadın serüvenini izleyeceğiz. Hasat sonrası elimizde sepetlerle bu tesise geliriz ve aşamalar başlar. İlk olarak zeytinlerimizi zeytin havuzuna dökeriz, iyice yıkanırlar. Daha sonra taş baskının içine gelen zeytinler
iyice ezilirler ve bir hamur haline getirilir. Zeytin kırıcıda iyice hamur haline getirilen zeytinler 3. aşamaya hazır olurlar. Son aşamada ise zeytin dekantöre girerek ayrışır. Bir kilo zeytinden %40 oranında su, %40 oranında çekirdek ve posa ve sadece %20 oranında ise yağ elde edilir. Ayrıca bir bilgi daha. Zeytinyağında bulunan ve antioksidan özelliği içeren polifenoller erken hasat zeytinyağında bol miktarda bulunur. Herkes uzun uzun anlattı zeytini, zeytinyağını, bunun kıymetini, üretimi, çiftçiyi. Ben de biraz işin profesyonel tarafından bahsetmek istiyorum. Komili olarak zeytinyağının gelişmesini kendimize kültür olarak benimsemişken, çiftçilerle 142 yıldır el ele vererek tüketicilerini memnun etmeye çalışan bir markadır. Sürdürülebilir kalitede zeytinyağı üretmek kolay değildir. Bahçeden rafa kadar ciddi bir kontroller silsilesiyle mümkün olmuştur. Bütün bu zinciri tüm ekibimizle tarladan sofraya kadar kontrol ediyoruz ve siz tüketicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında sağlık açısından sürdürülebilir tüketim de çok önemli. Ya da doğru yerde tüketmek. Bugün zeytinyağını biz işte belli başlı alışkanlıklarımız var. Bugün mesela tatlılarda bile zeytinyağını kullanabilirsiniz. Çok daha sağlıklı bir yağ. Bugün işte petrol kuyusu sahibi olan ülkenin aslında kıymeti neyse benim gözümde bu zeytin ağacına sahip olan ülkede aynı kıymette. Çünkü zeytin ya da tarımsal üretim size her sene bir ürün veriyor. Her sene para veriyor size. O ya da bu şekilde. Her sene bir üretim var, her sene bir katkı var, ekonomiye bir kazanç var. Bu buğdayda da böyle, mısırda da böyle, arpada da böyle, zeytinde de böyle, ayçiçeğinde de böyle, kanolada da böyle. A'dan Z'ye bütün tarımsal üretim size aynen bir petrol kuyusunu sağladığı gibi bir imkan sağlıyor ve her sene de bir üretim çıkıyor. Dolayısıyla bunun özünde de çiftçilerimiz var. Çiftçilerimiz tarımımıza ne kadar sahip çıkarsa, biz de onlara ne kadar sahip çıkarsak aslında Türkiye'nin geleceği, Atatürk'ün dediği gibi inşallah bir gün milli ekonominin temeli tarım olur diyorum. Gözümüz gibi bakıyoruz. Aslında bir uyanış, bir farkındalık arttırmak için yaptığımız bir proje. Zeytin ağaçları görsel olarak çok güzel ağaçlar. Yaşı büyük ağaçlara sahip çıkarak, anıt ağaçlar diyoruz onlara da. Aslında üretimimize, çiftçimize, toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onları coğrafi olarak işaretliyoruz. Hepsinin hikayesini anlatıyoruz. Nerede olduğunu anlatıyoruz. Onlarla ilgili bilgi veriyoruz. Ve inşallah toplumda bu uyanışı uyandırdıktan sonra hep beraber onlara sadece biz değil sizler de, tüketiciler de bu ağaçlara sahip çıkacak diye umut ediyoruz. Midilli'den göçmen bir ailenin torunuyum. Onun için yazları buraya gelirdik her yaz ve anneannem ve dedemi ziyaret ederdik. Burayı görünce ben aşık oldum. Zeytin ağaçları, deniz, mavi ve çok medeni bir ortam. Ve Fransız şarkıcı Barbara'ya duyduğum hayranlıkla Ayvalık'ı birleştirdim. İkisiyle birlikte burada tutkulu bir hayat yaşıyorum. Je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part,
surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Midilli'den göç eden ailelerden bir tanesi de Komili ailesiydi. Hatta benim anneannemin de kuzeni, öyle bir bağımız da var. O marka buraya geldi ve burada büyüdü. Bugün Türkiye'yi de aştı. Epey güzel yerlere geldi. Komili bence tüm Ayvalıklıların yapmak istediği ürün oldu ve gelmek istedikleri nokta oldu. Ben herhangi bir süpermarkete gittiğim zaman direkt elim Komili'ye gidince oradaki kaliteden emin olduğum için ondan alıyorum. Ayvalık, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerleriyle dünyanın en önemli destinasyonları arasında gösterilen Edremit Körfezi'nin güneyinde yer alan şirin bir ilçemizdir. Ayvalık, yaklaşık 2 milyonu bulan zeytin ağacı ile olduğu kadar yöresel ve geleneksel ürünleriyle de Türkiye'de çok önde gelen bir destinasyondur. Bugüne kadar Türkiye'de ilki Ayvalık'ta Komili Gözümüz Gibi Bakıyor projesi kapsamında gerçekleştirdi. Bu bağlamda Ayvalık'taki yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı, uydu görüntüleri, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, fabrikaların kahyaları, köylerin muhtarları ve yerel düzeydeki kaynak kullanıcıları tarafından bizlere gösterildi ve biz bu ağaçların içerisinde 81 tanesini anıt ağaç kapsamında değerlendirebileceğimizi düşündük. Ayvalık ilçesinin yaklaşık %83'ü zeytinliklerle kaplı. Ayvalık'ta Koca Delici olarak adlandırılan anıt zeytin ağacının önündeyiz. Şimdi bu anıt zeytin ağacının yaş tespitinin nasıl yapıldığını kısaca aktarmak istiyorum. Biz anıt ağaçların yaş tespitini 3 farklı şekilde yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Prester artın burgusu yardımıyla yapabiliriz. Bir diğeri karbon 14, bir başka yöntemde jeofizik dediğimiz OSL yöntemini kullanabiliyoruz. Artın burgusuyla anıt olmaya aday zeytin ağaçlarının ilk 10 santiminden yaş halkaları alıyoruz. Ve bu yaş halkalarını başka ağaçlarda da deniyoruz. Bu bahçede en az 3 farklı anıt olmaya aday zeytin ağacının 10'ar santimlik yaş halkalarını belirledikten sonra bunların ortalamasını alıp standart sapmasını hesaplayarak tabii ki tahmini yaşını bulabiliyoruz. Göremediğime değil, okuyamadığıma üzülüyorum. Bilgiye olan sevgiyi en güzel anlatan sözlerden biri olmalı. Ayvalık'ta Ali Bey'in tepesinde harika bir kitaplıktayız ve bu kitaplığın adı işte bu güzel sözü söyleyen emekli Büyükelçi Necdet Kent ve eşinin adını taşıyor. Sevim ve Necdet Kent kitaplığı. Sevim Kent, Ayvalıklı bir zeytinyağı üreticisi ailenin kızıdır. Necdet Kent ise çok kıymetli emekli büyükelçimiz. 1940'lı yıllarda Marsilya'da başkonsolosluğu sırasında çok sayıda insanın hayatını kurtaran bu kıymetli insan Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası'yla da onurlandırılmıştır. Rami Koç, Necdet Kent'le olan dostluğundan dolayı 2007 senesinde burayı restore ettirdikten sonra onların dostluğuna ithafen işte ismini bu sebeple Sevim Necdet Kent kitaplığı olarak koyar. Sadece bu küçük binada Necdet Kent'in oğlu tarafından buraya bağışlanan 1300'ün üzerinde kitap bulunmakta. Ben de gastronomi sektöründe bir eğitmen olarak yeni nesillerin, öğrencilerimin, gençlerin zeytin ve zeytinyağının Türkiye'nin coğrafyasında ve mutfağımızda ne kadar önemli olduğunu bilmelerini istiyorum. Ve hepimizin görevi zeytini, zeytinyağını koruyarak gelecek nesillere bu kıymeti aktarmak. İşte bu kitaplığın bu konumdaki yeri bence çok kıymetli. Şimdi içeriye gidip kitaplığı yakından ziyaret edelim.
Küçük güzel kitaplığın içerisindeki camlardan baktığınızda adeta kuş bakışı Cunda'yı ve Ayvalık'ı görebiliyorsunuz. Duvarlarda ise Cunda'nın ve Ayvalık'ın çeşitli dönemlere ait birbirinden güzel fotoğrafları asılı ve benim daha önce geldiğim senelerde gördüğüm tadilattan önceki halinde görmeniz mümkün. Buradaki kitapların içerisinde düşünmeden edemiyorum. Bu 4000'e yakın kitabın içerisinde Ayvalık'la, zeytinle, zeytinyağıyla ilgili kim bilir ne anılar, ne bilgiler vardır. Ben kitaplardan bir tanesine bakarken önüme çıkan bu güzel fotoğrafta şöyle bir yere doğru gitti aklım. Bu hasatlarda görülen en güzel manzaralardan biri. Kadın emekçiler ve kadın emekçilerin hasat esnasında verdiği molalar. Zeytin dallarının özellikle altta olanların hep kadın emekçiler topluyor ve bir noktada biz birbirimizi tanımasak bile zeytin ve zeytinyağı bizi birleştiriyor. Onların topladığı zeytin başka bir yerde şişeleniyor ve mutfaklarımıza geliyor ve benim gibi başka kadın şefler tarafından da güzel yemekler haline, tarifler haline dönüştürülüyor. Yani aslında birbirimizi tanımasak da birbirini kucaklayan güzel bir zincirin halkalarıyız. Zeytin toplanırken tenteye düşen zeytinin sesi dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesidir. Yani insanın hakikaten çok keyif aldığı bir ortam. İşte her sene yeniden doğum gibi hakikaten çok keyifli ve güzel bir şey. Bir de bir yıllık çabanın semeresini alıyorsunuz. En güzel tarafı belki. Kesinlikle ve de yani çıkan ürünün kalitesini görmek ve o kalite eğer iyi bir sene ise çok keyifli tabii. Yani ilk tadımı yapmak ve de ilk çıkan yağı alıp ona ekmek batırıp yemek sabah kahvaltısında yani bu hakikaten bir büyük zevk. Ayvalık yöre olarak ve zeytin çeşidi olarak Tanrı'nın özel olarak yarattığı bir yer diyelim. Yani daha ziyade kuzeyde bulunan ve de Poyraz'la beslenen zeytinlerde ve de zeytin çeşidine de bağlı olarak çok özel bir yağ çıkıyor burada. En önemli özelliklerinden biri de dayanıklılığı. Yani oksidasyona çok geç uğruyor. Çok uzun süre raf ömrü olması da önemli bir unsuru Ayvalık bölgesinin. Ayvalık Ticaret Odası'nın bir de bir laboratuvarı var. Ve yani bu Ayvalık coğrafi işaretinin devamında orada son derece kaliteli bir laboratuvar kuruldu ve bu laboratuvar uluslararası sertifikasyonu da aldı. Dolayısıyla burada belli bir süre eksperler yetiştirildi ve de Ayvalık'ta tadımcılar, sertifikalı tadımcılar var ve de Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvarı da bu analizleri yapacak ve de yağın organoleptik kalitelerini tescil edecek son derece yetkili ve de uluslararası bir kuruluş. Acılık ve yakarlılık. Bu ya acı, asidi çok mesela. Şimdi bu çok yanlış bir bilgi aslında. Acılık ve yakarlılık bir kalite. Yani zeytinyağının 3 tane organoleptik kalite özelliği var. Bir tanesi meyvemsi aroması, kokusu. Ki bu yani olmazsa olmazı. Onun dışında da olmazsa olmazları var. 2 tane. Bir tanesi yakarlılık. Öbürü de acılık. Acılık ağzınıza aldığınız zaman dilinizin arkasında hissedeceğiniz acı tat bir. İkincisi yuttuğunuz zaman da boğazınızda hissedeceğiniz yakarlılık. Yani erken hasat nedir? Erken hasatta toplanan zeytinlerden sıkılan yağın o
kokuyu tattığınız zaman o alınacak koku eğer meyvemsi ise toplanan zeytinin doğru zamanda toplandığını ve de sağlıklı bir zeytin olduğunun ifadesi. Ve de bunu elde etmek için de sıkılan, yani zeytinlerin ezildikten sonra sıkılmadan sıkılan hamurun da 27 derecenin altında olması lazım. Bu da soğuk sıkım. Yani bir natürel yağın iyi olması için, iyi kaliteli olması için erken hasat ve soğuk sıkım olması da kalitesine etki eden faktörler. Benim çocukluğum da yurt dışında geçti. Babamın mesleğinden dolayı. Rahmetli babam bir diplomattı ve benim çocukluğum da onunla birlikte birçok ülkede geçti. Yazları hep Ayvalık'a gelirdik. Ve rahmetli dedem Sezai Ömer Madra bana derdi ki, bak derdi oğlum derdi, sana bir tavsiyede bulunayım. Zeytin ağacının olmadığı yerde yaşama derdi. Sonra düşündüğüm seneler sonra ne demek istiyordu Sezai Ömer Madra bana? Şunu demek istiyordu. Zeytin ağacı neyin simgesidir? Zeytin ağacı barışın simgesidir. Zeytin ağacı kültürün simgesidir. Zeytin ağacı varlığın simgesidir. Zeytin ağacı iyi havanın simgesidir. Kar yağan yerde yaşar mı? Eksi havalarda. Sibirya'da, Kuzey Avrupa'da, Rusya'da, Kanada'da havaların kötü olduğu yerde yaşar mı? Çok sıcak olduğu olan yerde, Afrika'da, Ekvator'da zeytin ağacı gördünüz mü? Hayır. Nerede yaşar? Havaların en iyi olduğu yerde, Akdeniz'in kıyılarında yaşar. Yani demek ki zeytin ağacı bunları kapsıyor. Onun için de bende çok önemli bir yer edinmişti o zaman bana dedemin, rahmetli dedemin sözleri. Ben tabii ona uymadım. Hiçbir zaman zeytin ağacının yetiştiği yerlerde çok yaşamadım. Ama çok şükür şimdi biraz daha zamanım var. Emekli oldum 1,5 sene evvel. Onun için zeytin ağacının yaşadığı yerlerde daha uzun zaman geçireceğime eminim. Türkiye içinde insanların zeytinyağı olan ilgisini arttırmamız lazım. Hala Avrupa'daki ülkelere göre daha az tüketiyoruz zeytinyağını. Birazcık bu bilinci arttırmak için katalizör olarak çok renkli ve cesaretli projeler yapmamız lazım. İçindeki farklı aromalar, farklı kullanımlar, bir sürü farklı anlamı incelemesi gerekir yani. Ve bu farklılık da incelemek için bir degustasyon yapması gerekir. Degustasyon niye yapılır? İşte bu tarz notalar yani yakalamak için, bu tarz hikaye anlamak için yani çünkü bu zeytinyağı hikayelerde aslında tam hazinadan anlatıyorlar kendileri. Tatlıdan başlıyor, tuzla devam ediyor, ekşiyle ve tam boğazdan bitiriyor işte. Bütün zeytinyağı hikayesi burada içinde kendini anlatıyor. O içinde degustasyon yapılır, o zaman tadımlık da nasıl yapılıyor? Yani bu zeytin tadısını nasıl yapılır yani? Aslında kolay. Hemen gösteriyorum yani. Öncelikle zeytinyağı, bizde İtalyanca bir lafı var yani. L'abito non fa il monaco. Yani bunu demek yani. Giydiği kıyafet aslında nasıl bir insan anlatmıyor yani. Bu zeytinyağı için aynı geçerli. Gördüğünüz rengi aslında nasıl bir zeytinyağı? Evet, birkaç tane küçük bilgi verebiliyor ama tam nasıl bir zeytinyağı olacak da tam emin olamıyor. Bunu emin olmak için tadına bakması gerekir yani. Ve biz bunu ufak da küçük bir bardak, cam bardakta kullanarak zeytinyağı döküyoruz. Evet. Ve ilk konu kokusu. Zeytin kokusu. Ama bunu almadan önce zeytinyağı bardağı biraz da ısıtması gerekir. Biraz da sevgi vermesi gerekir.
Biraz da böyle bir şey yanında olması gerekir yani. Dokunması gerekir en azından. Tam böyle bir şey. Şu anda zeytinyağı huyu. Biz bunu huyundan kaldırması gerekir yani. O elinde ufacık da böyle bir ısıtınınca zeytinyağı kendi notalarda ve kendi kokuları da çıkaracak. Ve ilk işte tanışması konusu koku. Burada uzaktan, yakından değil. Çünkü onun bir saygısı var yani. O saygın var yani zeytinyağı. Çok yakından olmaması gerekir çünkü ağır oluyor yani. İlk uzaktan. Hatta ne kadar uzaktan koku alabiliyorsunuz o kadar da özel ve kaliteli bir zeytinyağından bahsediyoruz. Güzel zeytin notalarda yakalayabiliyoruz. Bunu kokuları aldıktan sonra yine ısıtarak küçük yudum alacağız. Küçük ama çok küçük değil. Yeterli, ağzına her yerde dokunmak için yeterli olması gerekir. Ve bunu aldıktan sonra hemen içinde hava alması gerekir. Bu hava aslında tam böyle bir zeytini bütün şey Karakteristik. Bütün karakteristik notalarda ağzına duracak, vuracak yani. Orada kalacaklar. Kalıcı, bu lezzeti kalıcı olduğu için içinde havası alması gerekir. Şimdi o zaman birlikte yapacağız. Biraz ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra yudum ağzına gelmesi gerekir. Bundan sonra hava. Bu hava aslında zeytinyağı kurutmuyor, oturtturuyor. Ağzına da oturuyor yani. İlk olarak ağzından da ilk taraftan ve daha önce dediği gibi şeker nota geliyor. Biraz arkadan o tuz nota geliyor. Sonra finalde boğazdan önce tam o eksili geliyor ki tabii ki de kaliteliye göre çok değişebiliyor yani bu notalarda ve finalde tam boğazda orada hafifçe Mehmet abi nasıl söyleyeyim? Yakar. Hafifçe yakabiliyor yani. O da tabii ki de kaliteliye göre. Tadımlıkta öyle yapılıyor. Tabii ki de sonra farklı çeşitli ve zeytinyağları, farklı bir performans ve notalar alabiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi aslında gerçekten öyle değil mi? Zeytin ve zeytinyağı aslında basit yani sadece bir aşk hikaye. Bu sevgiyi, bu aşkı sevdiklerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü ne güzel, sofra zaten sevdiklerimizle paylaşması gereken bir şey. Bir sevgilerimi şefle burada davet ediyorum. Evet değerli şeflerimiz, ben sizin için zaten burada yağ hazırladım. Tamam. İsterseniz bir tadına bakmak isterseniz bu çok özel bir yağ. Bahsettiğin gibi sevgimizi hissettiriyoruz. Tadım kadehini biraz ısıtıyoruz. Nedeni içindeki yağın kokusunu, tadını biraz ön plana çıkarmak için. Bakın kadeh zaten yukarı doğru daralan bir yapısı var. Koku ve kokuyu daha iyi algılamak için. Isıtıyoruz. Kaç derecelerde çıkıyor Mehmet Bey? Oda sıcaklığında. Oda sıcaklığı ya da vücut ısısı aslında değil mi? Aynen hemen. Peki mavi olmasının özel bir nedeni var değil mi bardakta? Tabii zeytin yağında renk bir kalite kriteri değildir. Evet. Yani Çok onun yanlış için, bilinen bir şey değil mi bu? Tadım kadehinin renkli olması çok önemlidir. Sonra uzaktan bir kokluyoruz ve ne kadar uzaktan zeytin meyvesinin kokusunu algılarsak bu yağ o kadar çok meyvemsi ve aromatik değerleri yüksek demektir. Bakın şuralardan. Buradan alıyoruz. Evet. Evet. Kokuda negatif parametre algılamamamız lazım. Negatif parametre dediğimiz nedir? Çamur, küf, rutubet, sirkemsilik, ranside olmuş, bozulmuş, metalik kokular algılamamamız lazım. Burada öyle bir koku yok. Meyve geliyor. Biraz çimen gibi geliyor. Evet. Evet. Kesilmiş çimen gibi. Çağla gibi. Biraz ağzımıza 3 miligram kadar alıyoruz. Dilimizin üstünden, altından ve ağzımızın cidarlarına dağıtıyoruz. Sonra Danino'nun dediği bir gırtlağa havayla beraber çekiyoruz. Baktığın zaman gırtlağımızda güzel bir yakarlık,
boğazımıza doğru güzel bir acılık. Yani tamamen zeytin meyvesinin özelliklerini yansıtan bir tadı var. Burada da negatif parametre olarak hiçbir şey algılamadım. Bana göre şu an Eyvah. dün sıkılan zeytinlerden elde edilmiş erken hasat Taze. güzel bir Bu yağ. erken hasat değil mi Zeytin. bizim tattığımız? Hı hı. Doğaya sahip çıkmak, sürdürülebilir tarımla, sürdürülebilir üretimle ve sürdürülebilir özellikle tüketimle olur. Komili olarak gözümüz gibi bakıyoruz projemiz ile zeytine, zeytinyağına, zeytin ağacına ve bu kültüre sahip çıkmaya çalışıyoruz. Aslında yani her yerde yenilen yemeğin çok acayip bir hikayesi var arkasında. Yani işte burada bugün yediğimiz kuzunun da işte anlattığınız o külde, aynen külde, kül suyuyla yapılan o tatlıda da acayip bir hikaye var aslında. Hani düşünüyorsun bazen, diyorsun ki yani bu nasıl bir insanın aklına gelir de bunu yapar? Bu kutsal, natürel, sağlıklı bir ürün. Bence çocuklarımıza bu kültürü aşılamamız lazım. Sağlıklı beslenmeleri için çok şart. Bir de bizim mesleğimizde de mesela şeflerin bir kısmı eğer yaşadığı bölge zeytinyağı bölgesi değilse bir kısmı çok uzak zeytinyağı tanımıyor. Zeytin alarak aldık yani ve oradan faydalandık. İşte bu aslında geleneksel bu yani. Topraktan faydalanmak anlamda gelir. Ve son kelim ve dördüncü ve bence bütün kelim arasında en önemliden biri ki ben gerçekten ayrıca bu hafta sonu için yaşadı aile. Aile. Yani bu Asat'ta bir ailesinden bir parçası. Siz bir ailesiniz gerçekten. Sonra fark ettik ki uzaktan baktı size dedi ki gerçekten bu komili şirketi bir aile. Ya belli zaten onu görünüyor yani. Herkes, aile olmayan bile öyle aile gibi görünüyor. Sonra uzaktan bakınca dedik aslında biz de bir anda sanki bu aile içinde girdik. Sanki her sene biz birlikte bu hasatı kutluyoruz birlikte. Sanki o kuzu yiyoruz, o börek sanki geleneksel her hasatta önemli o börek yiyoruz gibi hissettim yani. O için gerçekten bu benim için, bu Zeno için yani çok teşekkür ederim. Bu sene hasatta çok güzel, çok bereketli. Şey çok iyi değil mi abi? Daldan bir de yani kadın emek gücünün çok yüksek olduğu bir bütün köylerin çoğu da daha çok bu Egeli kadınlarımız topluyordu. Oradan yani zeytinin kopmasından, oradan alınmasından elimize gelen şişeye kadar bütün şeyi gördük yani. O çarkı görmek de çok güzeldi bence. Evet. Ve aslında ne kadar doğanın verdiğini basit bir şekilde devam ettirmek. Yani öyle koskoca fabrikalar yok, doğaya zararlı hiçbir şekilde bir üretim yok. Daldan alıyorsun, güzel bir şekilde sıkıp evet ya bravo Sümer, çok suyunu çıkarıp ya. meyve suyu aslında bugün dediğimiz gibi. Mehmet abinin de meyve suyunu sıkıp yolluyorsun. O çok güzel. Ama gerçekten çok güzel yani. Ama özel. Çok refah.